komplo bilginin düşmanı. Ama öte yandan komplo diye küçümsediğimiz her şeyin gerçekleşme Gerçek potansiyeline olduğu haiz olduğunu, gerçekleştiğini. Bir küresel dalga var diyorsunuz. Hı hı. Nasıl bir dalga bu? Bireyi yalnızlaşma bazında öne çıkaran, aileyi parçalayan, nüfusu azaltmayı planlayan, bu kesin. İzlerken izleyici ben bu kitabı alayım diyecek. Bilgiyi tek eline alıyor, bilgiyi yönlendiriyor, dijitalleştiriyor ve bunun ben çok ciddi bir tehdit olduğu kanısındayım. Çetelerin vesaire hepsinin küresel sermayeyle entegre olduğuna inanıyorum. Bize anlatılan ne doğru acaba? Fizik ve zamanla ilgili bilgilerimiz Evet. ters yüz oldu. Röportaj yaptım ben babayla. İnsandan fazla şeytan var artık diyor adam. Hayat bir nimet mi, atlatılması gereken bir bela? Nimet Ferda. Farkındaysan yapay zekadan da ya zaman istiyoruz, yani sağlık ve ömür istiyoruz. Bence büyük bir Tabii. iddia. Ölümsüzlük mümkün mü diye yazıyoruz Yani mesela. fazla da bu konuda ileri gitmemek lazım, yani bela olur başa. Hayata dikey bakıyoruz artık diyor. Böyle bir bakış biraz at gözlüğü gibi. Ama biz böyle bakıyoruz şu an. Şu anda bize böyle baktırıyor. Babil Kulesi'ne örnek veriyorsunuz mesela, dikey. Dikey işler tehlikeli. Bakın oraya. Dünyanın dikdörtgenlerinde geçen hayat diyorum. Kutularda geçiyor hayatımız. Kitapların saklanması gerektiğini siz de düşünüyor musunuz? Merhamet diyor, her seferinde çekip yere indirdi beni. Aşk ve bilgi arayışı göklere çıkardı diyor. Efendim merhabalar. Elimde şahane bir kitap var. 100 Yılın Kehaneti. Yanımda da sevdiğiniz bir isim var. Ben kendisiyle sohbet etmeye pek bayılırım. Ferhat Ünlü. Şimdi gazeteci, televizyoncu, yazar. Eksik bıraktığım bir yer var mı Ferhat Estağfurullah. Bey? Çok teşekkür ederim Ferda Hanım. Her Hoş zaman geldiniz. hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Kitabı beğenmenize çok sevindim. Detayları konuşuruz. İzleyicilerimiz biraz daha yakından fikir sahibi olurlar. Şeyi bir söyleyeyim. Biraz kitabın PR'ını yapayım ama. Estağfurullah. Başyapıt diyor. Benim başyapıtım diye Çok mu nitelendiriyor iddialı? kitabı. Kendimle ilgili, kendi eserlerim arasında Asla başyapıt. değil. Çünkü kitabı alıp okuduklarında sizin gibi düşünecekler. Diğer kitaplarınızdan farklı. Hı hı. İçinde bazı işaretler var diğer kitaplara da göndermeler ama bu başka bir kitap. Evet. Şimdi nasıl tarif edeyim ben size kitabı? Yarısı hakikat, yarısı hayal ürünü ama içinde konjonktür de var, içinde felsefe de var. Eksik bıraktığım yerleri siz söyleyin lütfen. Sayılar var. Kelimelerle oynayabilirsiniz ama sayılarla Sayılarla. oynayamazsınız diyor kitapta. Ne demek bu? Evrenin ve tabii ki dünyanın, yani Yaradan'ın bizi meydana getirirken ve bütün hikayeler kurulurken oluşmuş bir gizli matematiğin Hı hı. olma imkan ihtimali yüksek. Zaten Hı buna zannediyorum kuantum fiziğinin belli bağlamlarında zaten cevaz veren bir takım işaretler var. Ama bu matematiğin bilgisi genelde sezgiseldir Ferda Hanım. Yani ben matematik konusunda hep kusurlar içinde olmuş bir insan ola geldim. 5 netle 1993'te İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesine girdim. Ama matematiğin felsefesiyle çok ilgilendim. Yani sayıların kesinliği, sezgiyle anlaşılmaya çalışılan kesinliği ve sonra sağlamayla, yani mesela zamanda geriye gidemezsiniz ama romanda geriye gidebilirsiniz tırnak içinde. O romanda geriye gidişin bir formülü olarak matematik, hakikatler ve bunların değişmezliği. Ama yine oraya da yazar olarak işimiz, kelimelerin sayılardan farkı şu: bizi ikna ederler, bizi harekete geçirirler, bizi davranışa yönlendirirler ve bizi biz yaparlar. Dolayısıyla kelimelerle oynamaya devam. Yazarız, siz televizyoncusunuz, mecbur oynayacağız ama belki de sosyal medyanın çok ciddi biçimde bizim geleneksel medyayı etkilediği, bunun en yakın tanıklarından uzun bir meslek hayatı boyunca gördüğünüz şey, yaşınızın gençliğine rağmen çok uzun bir meslek hayatınız oldu, benim de öyle. Geleneksel medya, sosyal medya ilişkisinde artık bir aşama, yeni bir fikir ve hakikatle işte o dediğiniz kurgunun ayrılması ve bilginin dezenformasyondan, manipülasyondan, hakikatin yalandan ayrılması çok ciddi bir mesele haline geldi. Doğru. Benim burada temel meselem, kelimelerle oynamayı bırakmayacağız ama işin arka planını, belki küresel güçlerin planlarının matematiksel olarak gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini, ailenin, toparlıyorum, bireyin, milletin ve devletin bütün bu küresel planlara karşı nasıl bir entelektüel hazırlık yaptığı, yapmak zorunda olduğu gibi sorulara kendi hayatım üzerinden cevap aradım. Ayrıca hakkınızı teslim edeyim şimdi. Tanımayanlar için bu cümleyi kuruyorum. Tanıyanlar biliyor. Müthiş bir entelektüel seviyeye sahiptir kendisi.
O Estağfurullah. entelektüel seviyeyi zaten bu kitapta ayrıntılarda hep yakalıyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Lütfen alın, arşivinizde, kütüphanenizde bulunsun. Sizi başka bir dünyaya götürecek. Ayrıca sevdiğiniz birine de lütfen hediye edin. Ben boş yere her kitabı öyle tavsiye etmem. Teşekkür ederim. Şimdi Evet. kitapta da sayıları gizlemişsiniz. Zaten sona doğru böyle giderken neyi nereye gizlediğiniz ortaya çıkıyor. Hı hı. Ama yazarı bana sadece bir cümleyle bu kitabı anlatsa ne der? Kendi otobiyografik hikayemin aslında ne diyelim derinlemesine Hı anlaşılması, hı. kendi hikayemizi Hı hı. anlayabilirsek dünyayı anlamak biraz daha kolaylaşıyor. Hani bütün 50 yıllık mazi, Hı hı. yarım asır bir sürü insan çok değişik dönemlere tanık olacak hayatlar yaşadı. Bizden önceki nesillerin çok farklı tecrübeleri, çok farklı acıları oldu. 1975'ten bu tarafa 50 yıldaki teknolojik evrim de başta olmak üzere sosyal medyanın atalarını kullanmış bir insanım. 96'da ben MIRC kullanıyordum. İşte İsrail yapımı ICQ programı Hı hı, evet, kullanılıyordu vesaire vesaire. Bugün gelinen nokta bana çok hızlı yani hepimizin yaşadığı, gördüğü ve bir biçimde nesiller arasında bilgi, fikir ve anlayış uçurumunun oluşmaya, ben bunu çok tehlikeli görüyorum Ferda Hanım. Hı. Çünkü ailenin, neslin devamı, nasıl ki Schopenhauer'un yine kitapta da anlatıyorum, hani aşkın metafiziğinde izah ettiği üzere ailenin bekasını sağlayan, sevginin hayatın devamına dair, ki özünde de var. Aslında biz çok az konuşuyoruz. Genelde sorunları konuşuyoruz. Dünya olarak öyleyiz. Hı hı. Biraz millet olarak da sorun. Bir de biliyorsun bu dönemler beraber bir sürü gazeteci olarak Nelere nelere tanıklık şahit olduk. ettik? Yani dünyanın şu anda yaşadığı küresel güç, ulus devlet mücadelesini biz erkenden yaşadık. İşte 2012'de başlayan devlet, paralel devlet kavgası, efendime söyleyeyim ABD'nin buraya müdahalesinin, bölgeye müdahalesinin bizim Hı hı. içimizdeki bazı unsurları kullanarak istihbari bir çerçeveyle gerçekleştirilmesi. Ondan sonra 2026, 2025 ve 2026 Şimdi son bir de şeyi cümle. konuşuyoruz. Hı hı. Dünya tek dünya devletine mi gidiyor gibi bir meselemiz var aslında. 2017'de İlahi Kripto'da yine destek yayınlarından, Yelda o anlamda benim için destek yayınlarının sahibi çok kıymetli bir yayıncı. Yayın piyasası da çok değişiktir. Güzel Yani o kitapları ıskalamaz. Evet, evet. İşinde de çok iyi birisi. Burada şu var, yani tek dünya devleti meselesi benim İlahi Kripto adlı Hı hı. romanımda 2017'de. Aslında o zaman da konuşuluyordu, sen de yayınlarında hı hı. konuşuyordun. Bizim komplo dediğimiz her şey, senin yıllarca işlediğin her şey, bizim yazdığımız veya benim biraz mesafeli olduğum, ya komplo tamam, bilginin düşmanı olduğu için benim komploya alerjim var. Bir de komplo üretenler zaten kendileri kurucuları. İnsanları bilgiyle daha kolay buluşturursak, hele de bilgiyle yanıltıcı bilginin arasındaki çizgilerin belirsizleştiği bir devrede, o zaman komploya ihtiyaç kalmayacak. Komplo bilginin düşmanı. Ama öte yandan komplo diye küçümsediğimiz her şeyin gerçekleşme Gerçek oldu, potansiyeline bir haiz bir. olduğunu, gerçekleştiğini Bir. müşahede edince diyorsunuz ki tek cümle, yani belki komployla mücadelenin tek yolu da sadece bilgi değil. Tek panzehiri o değil. Belki bir anti komplo üretmek lazım. Buyurun işte yüzyılın kehaneti. Bir küresel dalga var diyorsunuz. Hı hı. Adını koyarsak nasıl bir dalga bu? Bu kesinlikle bireyi yalnızlaşma bazında öne çıkaran, aileyi parçalayan, nüfusu azaltmayı planlayan. Bu kesin. Yani adam açık açık söylüyor şimdi. Hiç sevmiyorum. Bizim Adana'da aşkarsız bir lafı vardır işte, suratsız kabilinden. Aşkar zaten yüz anlamına geliyor. Bill Gates gibi adamlar yapay et dayatması, ne bileyim nüfusla ilgili. Hı hı. Yani sermaye Ferda Hanım. Salgınlar. Sermaye Ferda Hanım, Fransız devriminden beri çok paraya ulaştı mı hemen siyaseti etkilemeye çalışır. Yani ekonomik güç siyasete de müdahil olma, devleti şekillendirme. Fark şu, o zamanlar ulus devletten yanaydı ve ulus devleti destekledi, besledi. Şimdi ulus devletlere acayip düşman. Bütün ne kadar küresel akım varsa, ya buna çok değişik yeni nesil ideolojileri dahil edebiliriz. Hani LGBT akımlarının Hı hı. bir kısmı buna çok dahil. Bütün bu akımların elbette kendi içinde fikirsel, düşünsel masumiyetle taşıyan akımların bir toplu ideolojik anlayışa dönüşmesi ve bir Overdose. evet, yani doz aşımı bir noktadan sonra artık ifrat tefrit ve Her şey görüyoruz birbirine son giriyor. yıllarda. Aynen. Yani bu en büyük problem. Dolayısıyla tek dünya devletiyle ilgili şunu söyleyeyim.
yani 9 yıl önce konuştuğumuzda, yazdığımızda bu kadar somut değildi. Bakın şimdi daha somut. Şu an somut konuşuyor. mu? Somutlaşmaya başlıyor, ilerletmeye çalışıyorlar. Çünkü ulus devletler birbiriyle mücadele ederken gizli servisleri falan küresel sermaye, yapay zeka, sosyal medya üzerinden yeni bir entelektüel sistem kurmaya çalışıyor. Bilgiyi tek eline alıyor, bilgiyi yönlendiriyor, dijitalleştiriyor ve bunun ben çok ciddi bir tehdit olduğu kanısındayım. Geri planda Türkiye tüm bunlara sizce hazırlıklı mı? Hazırlık yapıyor mu? Bence devlet bazında hazırlıkları çok yoğun. Çünkü bu konuda yani maalesef diyeyim biz bu tehditle erken tanıştık. Yani terörün örgütsel her boyutunu gördük ülke olarak. 1978'den ve 84'ten bu tarafa. Romanda Kızılizm, işte bireysel terörizm, maalesef Kahramanmaraş katliamı, 1978'den farklı olan, ideolojik olmayan ve çocuklarımızı zehirleyen Discord vesaire gibi uygulamalar üzerinden gizli servis Kesinlikle. provokatörlerin ve ajanların da sızabileceği bir sistem içinde kesinlikle suç türlerinin değiştiğini ve bunun yine küresel akımlarla bağlantılı olduğunu. Ben yeni nesil işte bu çetelerin vesaire hepsinin küresel sermayeyle entegre olduğuna inanıyorum. Bir şeyi tesadüfen yaşamıyoruz Değil, şu an kesinlikle. olanlarla ilgili. Evet. Devlet bu konuda bir takım hazırlıklar yapıyor ama yeterli mi değil mi bu tartışılır. Bireyin hazır olması lazım. Ailenin hazır olması lazım ve milletin bizatihi kendisinin de ekonomik dertlerden biraz daha kafasını kaldırabilip bu tehditlere, tabii ki biz her zaman biraz politik bir milletiz. Bazen gereksiz yere de politik olabiliyoruz. Ama uyanığız. Adana lafıyla romanda geçtiği gibi ayığız ve bu ayık durumdayız. Mısın derler He. Adana'da. Evet, ayık durumdayız ve bu tehdide karşı elbette kendimizce dünyanın önemli devletlerinden, ülkelerinden biri olarak bir takım tedbirler alacağız. Ama biraz devlet, millet, devlet, aile, birey, aile, son cümle entegrasyonunu tahkim etmemiz lazım. Yoksa tehdit büyük yani. Şimdi bazı sayfaları okurken acaba bunu durduk yerde mi yazmıştır Ferhat Bey? Böyle bir kurgu mu? Yoksa bunun bir gerçeklik payı var mı? Size bütün sayfalar düşündürtüyor. Mesela Türkiye ile ilgili bir orada ufuk çizmişsiniz. Bir Orta Asya Anadolu İmparatorluğu oluyor gibi. Ya bunlar böyle durduk yerde kafanızdan çıkanlar değildir herhalde. Ya geçmişe bakınca Ferda Hanım bir parça geleceğin belki bazı unsurlarını sezme imkan ihtimali olabilir. Her zaman gelecek geçmişin tabii ki direklerine dayanır. Her zaman öngörülebilir şekilde telakki de etmeyebilir, tezahür de etmeyebilir daha doğrusu, ama yine de Türkiye'nin mesela yani 2000'lerin başındaki durumunu düşünelim veya 90'ların sonundaki durumunu düşünelim. İşte çeşitli tehditlerle mücadele eden bir ulus devlet ama şimdi bir parça ideolojisi daha esnemiş. İdeoloji çok katılaştığı zaman her sistemi bozar. Yani o ayrı bir bahis. Türkiye çok çeşitli etnik ve mezhepsel unsurların bir arada yaşadığı, huzur içinde yaşadığı, bütün dış operasyonlara ve bunun içindeki uzantılarına rağmen bir ülke. Genişleme potansiyeli tabii ki yüksek. Mesela şimdi İran Savaşı'na bakalım. ABD ve İsrail'in İran'a saldırısına. İran 2003'ten bu tarafa, hatta 79 devrimi, 80 bizde darbe oldu. 8 yıl bunları Irak'la savaştırdılar. Irak'ı silahlandırıp Saddam'ı. Sonra Saddam'ı devirdiler 90 senesinde Körfez Savaşı, 1. Körfez Savaşı. 2003'e geldi 2. Körfez Savaşı. ABD Irak'a girince İran'ın hinterlandı genişledi. 2026'ya gele gele onların hinterlandının zayıfladığını, bizim bu arada içeride bir sürü mücadele verdiğimizi düşünün. 27 Ağustos 2016'daki işte Fırat Kalkanı operasyonuna kadar 15 Temmuz ya 300 terör örgütüyle mücadele ettik o dönemde. En son Atatürk Havalimanı saldırısı ve sonra 15 Temmuz. Bunları yaşadık, hafızamız yerinde. Olasılıklar dahilinde, yani çünkü başka ülkelerin de ne olacağı ile ilgili öngörüler var kitapta. İran Şii hilali, mezhepsel bir halka genişleme, bunun komşuların hilafına, özellikle de Türkiye'nin hilafına olmayacağını anlamış olması lazım şu süreçte, son dönemde. Türkiye'nin de zaten komşularla ilişkisi iyi ve Orta Asya'ya bir hinterlandımız vardı. Bu 93'te Adriyatik'ten Çin Seddi'ne, Özal'ın da rüyasıydı. Olur olmaz ayrı mesele. Ben olmamasının önünde bir engel görmüyorum. Sadece işte terörsüz Türkiye'den başlayarak temel ve uzun süredir de devam eden ve bu kez İmralı ve Oslo sürecinden farklı olarak şerbetliyiz tırnak içinde. İyi çalıştık devlet olarak, millet olarak. Tabii ki çok acı tecrübeler üzerine. Benim hayatımda 3 tane Şehit Mustafa var Ferda Hanım. 3 tane. Birisi ilk kan kardeşim Mustafa Özbek. 1995'te Hakkari'de şehit oldu.
Sonradan öğrendim ben. Yıllar yılı görüşmedim. Aynı şehirde aynı sene sınıftan, ilkokuldan, Hürriyet İlkokulu diyorum ben. Hani Sabahattin Ali'nin cinayetini hazmettiren İsmet İnönü'nün adını romanda kullanmadım en azından. Tabii ki tek mesele ondan ibaret değil. Orada okuyan benim ilkokul arkadaşım ki bizi siyahi bir kadın yetiştirdi. Allah rahmet eylesin, Sevim Sirkeci. Benim ilkokul hocam, ablamın, kardeşimin İlk doğrucusu. metafizik öğretmeni gibi de onu tanımlıyorsunuz. Niye öyle Metafizik tanımladınız? öğretmen, anne. Yani annemle yaşıttı, annem gibiydi, çok yakındık. Bizde siyahi köyleri vardır. Forlar köyü vardır mesela Misis'te veya Paşa köyü vardır Karataş'ta. O bölge de çok Siyahi, ilginç bir bölge tabii, yalnız Adana'nın. Sudan, Mısır veya daha Sahra altı kökenli, Afrika kökenli insan. Ege'de de var biliyorsunuz. Yeni Evet tanıştık. evet. İnsanlar sosyal medya vasıtasıyla tanıştı. Benim 4 tane siyahi arkadaşım oldu çocukluğumda. Hani şuraya geleceğim. Bütün bu süreçleri gördüğümüz zaman işte Sıddık diye arkadaşım da aynı sene 95'te yine Hakkari'de maalesef örgüte katılmış ve örgütteyken öldürüldü. Şimdi şiddet üretirseniz bunun çok daha şiddetlisiyle karşılaşırsınız. Bir başka yine örnek, hani şehitlerimizin ödediğimiz bedellerin bizi getirdiği nokta olarak bunu anlatıyorum. Mustafa Altan, işte babamın kuzeninin oğlu, hani halamızın oğlu, Latife halamızın oğlu. Mustafa Altan ve sonra da Mustafa Canbaz, 15 Temmuz şehidi, tanıdığımız, bildiğimiz. Şimdi şehitlerin ödediği bedel ve onların yakınlarının çektiği acıların bizi getirdiği. Ben acının insanı bireysel olarak da, aile olarak da, millet olarak da, devlet olarak da çok olgunlaştırdığı kanaat. Acılar bizi büyütüyor. Bireysel yaşamınız için de bunu çok rahatlıkla söylüyorsunuz. Çünkü başka kayıplarınız da olmuş hayatta. Mesela bir kardeş acısı deneyimlemiş birisiniz. Allah mekanı cennet eylesin. Amin cümlemizin. Allah rahmet eylesin, bütün kayıplarımız için bunu söylüyoruz. Acı. Kitapta da yoğun bir acı öznesi görüyoruz. Acı ne Nedir? demek? Nedir? Acı felsefi, yani işte bütün felsefi kapsayıcılığıyla hayatın bizim zaman bilincimizden kaynak. Çünkü biz zaman ve mekanla tasavvur ediyoruz. İşte Schopenhauer'un yeterli temel ilkesinde bütün çerçevesini çizdiği üzere zaman ve mekanın ve nedenselliğin etkileriyle oluşmuş bir hayatın, mazinin, 50 yılın, geçmişin, geleceğin tasavvuru bize bu acıyı yaşatıyor. Yani bir kedinin, bir hayvanın daha anlık davranış biçimleri var, duyguları var veya işte kendine has güdüleri var. İnsanın farkındalık kelimesini de çok sevmiyorum ama biz yazı işçisiyiz. Yani bir biçimde kullanmak durumundayız. İnsanın zaman ve mekan farkındalığı, özellikle zaman farkındalığı, bu zamana çok odaklanan bir roman. Hani romantik hayatımın aritmetik romanı derken işin matematiksel boyutu romana adanmış bir ömür. Adımla da imtihan oldum, ayrı bahis. Ama adın çok önemli yani olduğunu zaten hepimiz teslim ederiz. Carl Gustav Jung'un işte ad ruhtur. İnsan ve sembollerinde olması lazım. Afrika'da o kabileler falan konuşurken onların ada ruh olarak baktıklarını falan söylüyor. İnsanın adıyla yaşadığı imtihanlar ve acıya olan... Ben Arabesk Mahallesi'nde büyüdüm. Müslüm Baba'ya maruz kaldık. Müslüm Baba'yı hep sevdik, severiz. Söyleriz. Dinliyoruz hesabınızda paylaştıklarınızı belli aralıklarla. Şimdi 80 senesinde ilkokula başlamadan tanıştığım ilk müziğinden bu tarafa. Buna odaklanmak çok doğru mu? Hayır, edebiyat da öyle değil mi Ferda Hanım? Yani sanat, ölüm başta olmak üzere, yerine göre aşk acısı, ölüm acısı en başta ve insanların hani birbiriyle anlaşamamasından, insanların birbiriyle problem, yani dünyayı daha iyi bir yer yapabilecekken yapamamızdan kaynaklanan. Bertrand Russell acı çekmiyor muydu? İngiliz. İngilizler çok politiktir, umurunda olmaz ama adam filozof ve hani merhamet diyor, her seferinde çekip yere indirdi beni. Aşk ve bilgi arayışı göklere çıkardı diyor. Şimdi merhamet her defasında beni çekti yere indirdi. Aşk ve bilgi arayışı göklere çıkardı diyor. Hemingway de öyleydi. Şimdi edebiyatın içinde, özünde de acı var mutlaka. Acı hayatın özünde var ölüm olduğu müddetçe ama bu acının bir anlamı var. Hem yaşarken bir anlamı var hem de bizim hiçbir şekilde tam olarak nasıl bir yere çıktığını bilmediğimiz bir kapıdan geçtiğimizde de yine bizi olgunlaştıran bir taraf olduğu kanısındayım. Yani acı mühim. Mühim, illa acı çekelim. Bu konuda işte ne diyelim biraz yani ifade etmek zor ama
Hani bunun fetişisti olalım falan demiyoruz. Değil. Asla. Değil. Ama hayat size acıyı verdiği zaman onun içinden geçmek zorundasınız. Başka çareniz yok. Yani bu her türlü acı olabilir. Genç ölümü büyük acılardan biridir vesaire vesaire. Bunun size kattıkları ve ölmüşlerinizin ne diyelim işte bu hayatta anılması vesaire. Bunların hepsinin sizi olgunlaştıran bir yönü var. Edebiyat, sanat, müzik. Acıdan geçmeyen biraz eksiktir der şarkı sözünde. Evet. Dolayısıyla o yüzden kaçmadım. Yani bu romanda özellikle bana acı verdi Ferda Hanım açıkçası. Niye? Onu çok merak Ya ediyorum. oturuyorsun gece yazıyorsun 16-18 saat Adana Hürriyet'ten bu tarafa bütün hayatın mazini düşünüyorsun. Bir de benim hafızam Allah'a şükür kuvvetlidir, yaşadığım şeyi yazdığım için de 30 yıl not aldım. Bu benim 12. kitabım, 6. romanım. Dedim ki Ferhat bu işini yapacaksın yani. Hani bugüne kadar kaçtın, şimdi 50 yaşındasın artık. Yani hani bir şeylerle hesaplaşabilirsin çünkü insanın kendi hayatını gördüğü durumda bütün hayata daha farklı bakacağım. Ben de bunu yazıyla yapıyorum çünkü idamda yazı var. Yani işte Müslüm Baba'nın, Ferdi Baba'nın, bizim mahallemizin büyükleri, abileriyle onların iddiasında müzik vardı. Benim de yazı var. Ben bununla yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla inşallah hani biraz da zamana yazıyoruz. Zaten öyledir. Biraz da sabırlı olmak lazım. Ben elimden geleni yaptım. Bundan sonrası inşallah gerisini okura bırakalım ama ben şeyi merak ettim. Zamana bir vurgu var evet kitapta. Bir de son dönemin önemli bir teorisi ya kuantum fizik, şimdi bütün bildiklerimizi de ters yüz etti. Maalesef, evet. Göbekli Tepe'nin işte bulunup insanlık tarihine dair bilgilerimiz nasıl ters yüz olduysa kuantum fiziği de ben öyle değerlendiriyorum. Bize anlatılan ne doğru acaba? Fizik ve zamanla ilgili bilgilerimiz Evet. ters yüz oldu. Sizce gerçekten simülasyonda mıyız? Yani geçmişe baktığınız zaman bir simülasyon gibi görünür. Ben onu anlamam. Ama yaşanmıştır. Hani diyor ya William Faulkner, the past is never dead, it's not even past diye. Evet. Geçmiş ölmemiştir. Asla ölmez. Geçmiş geçmiş bile değildir. Şimdi bu bağlamda evet ama dediğim gibi yine bu zaman ve yani hafıza farkındalığıyla, insanın kendi farkındalığıyla ilgili bir şey. Ama yani şu anda bir simülasyonda mıyız? 1999 Matrix telefonu, Matrix'i hatırlayalım. Evet. Yani ben çok öyle düşünmüyorum. Bu tartışılabilir. Fizikçiler bunu tartışır, filozoflar tartışır. Ama olağanüstü bir dünya, olağanüstü tezahürler, milyarlarca veçe. Yani her seferinde kendini yeniden üreten bir hayat. Fertlerden ziyade, fertleri değil, türü ve kendisini devam ettiren bir sistem, olağanüstü bir sistem. Yaradanın olağanüstü sistemine hayran olmamak elde değil. Hani simülasyonsa da artık ne diyelim? Hani sonrası Kusursuz varsa bir simülasyon kusursuz yani bir kendi şey ve içinde. bir defa kendi bedeninizin, kendi ruhunuzun, kendi zihninizin, kendi anılarınızın, kendi hayatınızın farkına varmanız başlı başına bambaşka bir mesele. Dolayısıyla yani her neyse hayat, her neyse mutlaka sorgulanması ve çok ciddiye alınması gereken bir şey. Demiyorum ki hep acı çekelim, savaşalım. Hayır, eğlenelim, neşeyi kaybettik. Yani ben 80'li 90'lı yıllar hepimiz biliyoruz. 2000'li yılların başında bile. Yani neşe çok kaybolacak bir şey değil. Dönemseldir biraz. Çünkü neşesiz hayat gitmez yani. Fakat çok Schopenhauerian da konuşmak istemiyorum. Orada aşkın metafiziğin özür dilerim. Müslüm Baba'nın ve Müslüm Gürses'in ve Arthur Schopenhauer'un anlayışının birleştiği. Yani en zor yere girip oradan hayata bakmak ve acının içinden bakıp öyle geçmek. Ben Schopenhauer kadar kötümser bir adam olmadım. Yani hayat bu kadar hata ise, böyle bir hata ise o zaman niye 200 yıldır senin yazdıklarını Arthur Schopenhauer'u söylersek onu söylüyorum. Ama niye konuşuyorum? anneniz vesaire. hakkından geliyor kendisinin. Güzel bir diyalog var orada. Kesinlikle anneyle müthiş bir diyalog var. O kısmı ne olur okuyun. Okuduğunuzda da bizi hatırlayın, bu sohbeti hatırlayın. Evet. O zaman soru şu, hayat bir nimet mi, atlatılması gereken bir bela? Nimet Ferda Hanım. Yani gelmişsiniz buraya ve bu mucizelerle gelmişsiniz. Her birimiz mucizeyiz. Öyle bir matematik dengeye dayanıyor ki pek çok risk, pek çok bela, pek çok ne diyelim işte sıkıntı da atlattıktan sonra size yazılmış. Siz yani kendi kurgunuzla gelmiyorsunuz buraya. Yani insan mazisine bakınca ben buraya nasıl geldim diye sorunca bunun sadece sizin mahsulünüz olmadığı ortada. Yani dolayısıyla bir biçimde hani sorunuza tekrar dönersek. Hayat bir nimet. Nimet ama nimet deyip de onu
nasıl diyelim bir görev haline de yani nimeti bir görev gibi de bilmek. Çünkü her nimetin bir külfeti vardır. Doğru. Sorumluluğu vardır. Yani işte bütün her şeyin öyledir ve bu nimeti böyle hoyratça harcamaktansa, çok da kötümser olmaktansa, ben mesela Müslüm Gürses Arthur Schopenhauer'dan çok daha iyimser bir adam. Tabii hayata çok daha bakar hani, gerçi o da söylemişti, 2006'da röportaj yaptım ben babayla. İnsandan fazla şeytan var artık diyor adam. 20 sene öncesinden 20 söylüyor. sene önce diyor bunu, Görüyoruz bakın. ama sonuçta. Biz de şu an onun Tabii görüyoruz vuku işte. bulmuş halini görüyoruz ya. Öyle. İyi insanı ta Arıyoruz. yıllar önce hangi felsefeciydi? Böyle fenerle iyilik arıyorum, iyi insan arıyorum demiş. Ya biz onların söylediklerinin 1000 katını yaşıyoruz yani şu an. Diogenes değil. Diogenes Değildi, Laertius değil ama hatırlarım tamam. belki Ya sofistlerden içmeden. biri olabilir. Ya Antik Yunan'dan dediğiniz Antik gibi. Ama Yunan'dan, kim olduğunu aynen. ben de hatırlayamadım. Yani felsefe, edebiyat, hayat, müzik ve matematik dengesi. Tabii Renkler romanı bu, biliyorsunuz. Evet. Hani turuncu benim çocukluğum başlıyor. İşte mavi, beyaz, ondan sonra yeşil, efendime söyleyeyim sarı, siyah, mor ve kırmızıdan müteşekkil bir 8'in çok önemli olduğunu düşünüyorum. Niye? Sonsuzluk döngüsü Benim açımdan- anlamına da geldiği Yani için evet, acaba yatay biraz baktığımız böyle. vakit öyle. Evet. Bir de en çok bölünebilen. Yani onlu sistemde kendi içinde en çok 4'e bölünür, 2'ye bölünür, kendisine bölünür, 1'e bölünür. 9'u 3'ten başka bölemezsiniz mesela. Tam bölünebilen onlu sistemde tek rakam. İkincisi benim bireysel açıdan, ben 8 yaşında rızık stajıma başladım. Ünlü çay ocağında işte kırmızı önlüğümü belime bağlayıp işte çay dağıtmaya başladım. Değişik bir yerde, değişik insanlar tanıdım. Çok iyi filmler çektim o zaman. Yani ve sonrasında bakıyorum hani romanın kendisi zaten bir biçimde akışıyla, her romanın kendi kaderi ve enerjisi olur ve o kendisi 8 bölümde sonlanmaya meyletti. Ben de son bölümü yazdıktan sonra ortadaki 2 bölümü yazdım, Yeşili ve Sarıyı. 8'in çok önemli olduğu kanısındayım. Bunun matematiksel kanıtlarını tek tek gösteremem Acaba hepimizin ama hayatları açısından öyle mi diye şimdi kendimi bir 8 sanıyorum. yaşınıza bir bakmanız lazım. Değişik veçelerle 8 Bir karşınıza sayı çıkmıştır. analistine soracağım bunu. Ben çok anlamıyorum sayılardan ama sadece kendimin sayılarını biliyorum. Benim için önemli ve hani onlu sistemdeki fonksiyonu da biliyorum. Ve hani o sonsuzluk döngüsü meselesi sezgisel olarak bana çok önemli gibi görünüyor. O yüzden belki 8 bölümde bitti. Başka sayıların da kendine göre elbette önemi var. Ben 18 sayıyı siyah başlıklı bölümde hayatımın 18 ayrı döneminin bende oluşturduğu etkiler ve beni ben yapan acıların dahil. Bunlar en çok acı çektiğim zamanlar ve ilk hatırladığım zamanlar dahil, 78'den bu tarafa 18 ayrı olay. En sonunda bu romanı yazmam işte. 21 Temmuz 2025'te başladım. 16 Kasım 2025'te bitirdim. Sonra 4 ay okumalar vesaire. Yani var. O hissi alıyorsunuz. Hani rakamlarla ilişkiniz. Kader anlayışınızı merak ettim. Hangi açıdan? Nasıl bakıyorsunuz? Kadere iman Size göre ediyoruz. kader, mutlaka, Hı hı. hiç şüphesiz hepimiz. Ama yani değişiyor ya kader bakış açımız. Evet. Yani bunu bir ilahiyatçıya sorduğunuzda farklı açıklar. Ama bir yazar acaba nasıl açıklar? Ya kader bu kitapta da Karakterinden- olduğu için soruyorum. Karakterinizden bağımsız bir kader düşünemiyorum ben Ferda. Yani sizi o güne getiren, sizi siz yapan bütün deneyimler, hikayelerin sizi sürüklediği şey kader. Bugün bakıyorum mesela hani 50 yaş belki çok çok ileri bir yaş değil. Günümüz için de genç bir yaş ama yarım asır az bir zaman değil. Bir de biz dolu dolu yaşadık. Bugünküler öyle yaşamıyor demiyorum ama biz hani telefon öncesi büyüyen, cep telefonunu, ev telefonunu bile bilmeyen, yani bizden sonra çıktı bir nesliz. Ben 98'de Amasya'da kullandığım işte Matrix telefonu düşünün. İşte Yeşilırmak kıyısında, Ferhat Dağı eteğinde. Ondan sonra işte Londra'ya gidiyorum. Aynı insanla 2002'de orada karşılaşıyorum falan. Bu tür bütün mazinin, hani bu sadece bir örnek, hikayelerini düşündüğünüz vakit o noktaya erişiyorsunuz. Yani bir kader, ya 6 milyar 200 milyon insan yaşıyor o dönemde 2002'de dünyada. 6 milyar 200 milyon insan arasında belki de 8'de 1 karşılaşma ihtimali, matematiksel hesabı, matematiksel hesabı başka bir konu. Ama kader olmasa bu nasıl olacak? Yani yazınızda kader olmasa, yazgınızda yazı olmasa ben nasıl yani Doğru. bu kadar inatla ve Doğru. bir maddi gelir de elde etmeden.
Yani 30 yıldır ben bir fiil, bir maddi gelir elde etmeden yazıyorum. Yazacağım, sonuna kadar da yazacağım. Yazın. Yazın İyi biz de hissettiriyor okuyalım. bana. Tedavi ediyor. İyi hissettiriyor. İnşallah. Ne güzel. Allah güç kuvvet verdikçe, sağlık verdikçe yapacağız. Kitapta çok Bir de ilgimi milletimize çekti. ve devletimize, yani ülkemize karşı sorumluluk. Mutlaka. Değer katmak gibi görüyorum ben bunu. Yani şu kitap şu ülkeye bir değer katmaktır Teşekkür bana göre. Bölümü çok ilgimi çekti Ferhat Bey. Hı hı. Biraz tabii bu ezoterik konularla da ilgili yayınlar yapan biri olduğum için Evet. gökyüzünden inen bir sandık metaforu var orada. Evet. Ait sandığı falan değil herhalde, değil mi o? Yoksa o mu Efes civarında? Efes hani bir defa Hristiyanlar için önemli bir bölge, o 7 kilise falandan Evet. dolayı Ege ve çevresi, yani hani Meryem Ana Kilisesi'nden başlayarak. İkincisi Herakleitos'un doğum yeri. Felsefenin doğum yeri. Felsefe bizim topraklarda doğdu. Yani bir Yunanlı'nın Herakleitos'a, bizim hemşerimiz. Ya biz Selanik'ten 100 küsur yıl önce geçmişiz. Siz 2500 yıllık Efes'ten çoktan geçmeliydiniz mantığıyla bakmanız gereken bir şey. Yunanlılar tabii uzun zamandır 2500 yıldır ya Sirtaki ya da Siesta yaptığı için olay farklı. Onu da yazıyorum ama hani Efes'in böyle bir önemi var. Sandık niye düşüyor? Sandık ilahi kriptoda işte çeyiz, mermi, seçim ve hazine sandığı. Yani sandık, hazineyi simgeler. Bütün bunlar arasında bir anlaşmazlık, uyuşmazlık, kaos oluşma durumunda seçim sandığına başvurursun. Ama dünyayı kaosa sürüklemek isteyen tek dünya devleti peşindekiler sandığı biraz daha mermi sandığı. Hani güçle, kuvvetle kullanma eğilimindeler. Sandık böyle bir metafordu benim için. İçinden çıkan nesnelerin zaman ötesi gelmesi. Olay 2050'de oluyor. Henüz gelmemiş bir tarihte. O tarihe kadar yaşayıp yaşamayacağımızı Allah bilir. 2075'e kadar yazdım. 100 yaşına kadar yaşamak istiyor muyum? Allah bilir ömrü ama yani sağlıktan, sıhhatten uzaklaştıkça hayatın daha zor bir şey haline geleceğini. Allah emanetini hayırlısıyla alsın evet, diyorum zamanı ben. zamanla. Aynen, zamanında hayırlısıyla ve Çünkü 100 kolaylıkla. yaşında insanlarla konuştum. Hı hı. Onlar da hani çok ya artık gideyim diyor ya. Gideyim diyor. 80-100 arasındakilerle de bu ayrı bir mesele, tartışılabilir ama edebiyat, sanat, hayatın bilgileri, damıtılmış bilgileri bir biçimde yaşayacaktır. Özellikle dijital bağlamda bir bilgi güvenliğini tartıştığımız bir evrede kitaplarda bilgi olması önemli. Ezoterik bağlamı şu, o Efes'teki sandığın hem işte benim tabii biraderimin, rahmetli biraderim Atilla'nın yıllar yılı 5 yıl boyunca Efes'te gösteri yaptı. O jonglör ve tiyatrocuydu. Efes'in böyle de bir kişisel önemi var. Bir de güzel resim verir. Güzel de tarif ettik o hani kısımları. O 2050'de düşen sandık, aradan geçen 2075'e kadar 25 senede zamanın durması, orada herkesin işte yayalar yürümeye, konuşanlar konuşmaya devam etti. Kendisi için bir tek zaman dolmuş. Zamanın tırnak içinde göreliliği veya Yaradan'ın zaman üzerindeki hakimiyeti, onun dondurulabileceği vesaire. İnsanın da hep arayıcı o yönde. Farkındaysan yapay zekadan da ya zaman istiyoruz, yani sağlık ve ömür istiyoruz. Bence büyük bir Tabii. iddia. Ölümsüzlük mümkün mü diye yazıyoruz Yani fazla mesela. da bu konuda ileri gitmemek lazım. Yani bela olur başa. Onu açık söyleyeyim. Çünkü Vallahi ben bu tür tutkuları ben zaaflarımızı- tehlikeli buluyorum. Ben zaaflarımızı oraya yüklediğimizi düşünüyorum. Evet. Bilinç Para da kazandı mı bekliyorlar. bilmiyorum ama herkesin zaafını biliyor. Biliyor. Evet. Bilgi kaynağı, big data ve istihbarat kaynağı. Bunu da unutmayalım. Doğru, doğru. Yani Ki istihbarat konularında da kendisi muazzam bilgilere sahiptir. Bir önceki kitabında da yine beraber bir Efsane, sohbet Smith yapmıştık. gerçeği. Evet. Kitapta benim en favori bölümüm bana göre. Diyor ki hayata dikey bakıyoruz artık diyor. Dikey işler tehlikelidir evet, diyor. şöyle iki tane. Aynen. Şöyle. Ya dikey nasıl bakıyoruz? İşte bu ellerimizdekilerle, Evet, pardon ben kamerama. değil mi? Dikey Evet. bakıyoruz. Denizi seyrederken mesela yatay bakarız ama Hı hı. onu fotoğrafladığımızda dikeyleştiriyoruz. Şöyle bir bakalım, şu anda ekranda bizi izleyicimiz, yatay bir ekranda dikdörtgen. Hayata dikdörtgen kalıplarla bakarız. Geometri yani matematik. Hı hı. Bütün Descartes'tan bu tarafa, hepsi Spinoza da dahil yani. İlk hani modern felsefenin 16. 17. yüzyıldan bu tarafa öncüleri zaten bu işe başvurmuş. Geometrik bakış manasında dünyaya gözlerimizi açarız, tasavvurumuz buradan bakıyoruz işte yatay. Ve hani sayfayı burada çeviririz. Evet bu dikeydir ama yatay okumaya müsaittir. Şimdi televizyon böyle, tiyatro böyle. 2500 yıldır böyle. Televizyon 100 küsür yıldır öyle.
Şimdi geldi telefon ve dikey kaydırmayı bize dayatıyor. Dediğim gibi denize baktığınız zaman ufkuyla, her şeyle bir yeşil. Şöyle yani şöyle bakıyorsunuz dünyaya. Böyle bir bakış biraz at gözlüğü gibi. Ama geliyor. biz böyle bakıyoruz şu an. Şu anda bize böyle baktırıyor. Yani bu dayatmanın sebebi, yani yanda çevirebilirsin ekranı. Bir de sürekli bir zaman harcama, sürekli bir kaydırma. Benim hiç hakikaten ülfet kuramadığım bir iş. Özellikle Instagram Reels'leri bağlamında söylüyorum. Twitter'a tabii ki 2011'de girdim. Hatta geç bile kaldım. Bir de bizim mesleğimiz biraz böyle frene bastık. Babil Kulesi'ne örnek veriyorsunuz mesela, dikey. Dikey işler tehlikeli. Bakın oraya. Babil Kulesi. Bir okuyun yani, evet. hiç bilmiyorsanız. Nedir bu Babil Kulesi diye. Sonra işte bir Yahudi mitine göre. Onların çok bu mitolojik işleri, ben Yahudi mitolojisinde kendi ölçeğimde inceledim. Yani onlara göre işte dikey işler fazla hani Yaradan'a böyle meydan okuyacak seviyeye geldiği zaman aralarına dil engelini veriyor. Alfabe engelini düşünsene. Şu kitabı yani çevirirsen okuyabilir. Değişik dillere. İnsanlığın önündeki en büyük engellerden biri hala o. Alfabe ve dil. İngiliz dayatıyor. John Fowles gibi böyle hani hiç milliyetçi demeyeceğimiz İngilizlere çakan. Ben çok büyük adamdır. Benim için büyük edebiyatçı. 2005 senesinde vefat etti. 28 doğumludur o. O da merhametli İngilizlerden biridir. Az bulunur sayıları. Roger Waters da öyle mesela işte. Gilmour'un da öyle yönleri var Pink Floyd'dan. Gazze meselesine çok Evet. duyarlı Roger Baba yani. Allah var. İyi ki de dinlemişiz yani. Ben adamları 93'ten beri dinliyorum. İyi ki de dinlemişiz. Bu dönem ben de aynı şeyi söylüyorum. Bazı insanları neden sevdiğimi kanıtlıyorlar aslında bu dönemde. Doğru söylüyorsunuz. Yani dikey işlerin tehlikeli olması bağlamında Bir şey daha dikeydir diyorsunuz. aralarına dil engelini koyuyor ve bir daha hani o yüzden tehlikeli işler ve dediğim gibi bir de hani bu öncelikle bir yatay perspektifi algılayıp ona göre dünya tasavvurumuzu, küre dünyanın dikdörtgenlerinde geçen hayat diyorum. Kutularda geçiyor hayatımız yani. Ev bir kutu, araba tekerlekli kutu, tren ray tekerlekli kutu. Oradan gidiyorsunuz sinemada işte burada hayatları izliyorsunuz veya bilgileri izliyorsunuz. Kutu. Hepsi kutu yani. En son Allah hayırlısını versin ömrün. En son dikey bir kutuya, dikey dikdörtgen bir kutuya giriyorsunuz ve yeşilliklere karışıyorsunuz. Mezar da bir dikeydir diyor. Dikey dikdörtgen bir kutu, o da kutu. Ya yaşamın hakkını vermezsek oralarda tehlikeli olabilir. Allah korusun. Peki, Evet. kitapların yayına girmeden önce aramızda geçen bir konuşmayı izleyiciyle de paylaşmak isterim. Kitapların saklanması gerektiğini siz de düşünüyor musunuz bu yapay zeka çağında? Hani bir gün bunlara erişmek zor mu olacak? Çok hızlı geçti. Mesela hani bizim doğduğumuz dönemler 80, 79, 80, 75 doğumluyum malum. 80 öncesi ve 80 sonrası özellikle kitaplar saklanırdı. Ben bizim Adana Hürriyet'te işte mutfağın üzerinde şey var. Küçük kiler şey var yani böyle hani mutfakla tavanın arasında şey oluyor. Oradan saklanırdı kitaplar. Şimdi devlet baskısından ve kitapların ideolojiyle bir şekilde ilişkilendirilmesine mesela Maxim Gorki hariç o dönem bizde olan kitaplar Dostoyevski'sinden Tolstoy'una abimlerin kitaplarıydı. Hiçbirinin komünizmle alakası yok ama asker gördü mü onu tamam, Rus gördü mü tamam komünist diye. Şimdi buradan devletlerin ideolojik sebeplerle kitapları olan işte Montague'in Fahrenheit 451'deki kitap yakan memur gibi oradan yapay zekanın bütün bilgiyi tek eline aldığı bir de tarihi değiştirme imkanı bile doğabilir. Ben bilginin, hakikatin asla öldürülemeyeceğini düşünüyorum. Yani çünkü bu Yaradan'ın yarattığı bir şey ve devamını ve ortaya çıkmak ve bir biçimde varoluşunu sürdürmek zorunda. Çünkü hayatı asıl sürükleyen o. Hakikatler üzerine yürüyoruz. Belki onlara her zaman işimiz düşmeyebilir. Belki yalana daha çok işimiz düşebilir. Ben yani yalanın insanı çok kirleten bir şey olduğunu ve bir biçimde hakikatlere ulaşırken yalanlardan mümkün mertebe yapay zeka bunu yapabilir mi? Yapabilir. Bunun kimin eline geçtiğine bağlı. Ben şuna inanmıyorum Ferda Yıldırım. Yani yapay zeka yarın gelecek insanlık üzerinde hegemonya kuracak. Yok, bir kesim, bir paralı kesim, bir güçlenmiş kesim. Sırf parayla olmaz bu işler. Sistemi askeri olarak da ele geçirmiş bir kesim ki çok kısa sürede buraya erişildi. Bilgiyi bilginin, paranın ve hani sistemin kontrolü sizi bambaşka bir noktaya getiriyor. Dolayısıyla kitapları saklamamız gerekebilir ama hakikat öyle bir şeydir ki 50 yıl, 100 yıl sonra eğer yaşayacaksa,
Eğer varsa rızkı, yapay zeka ne yaparsa yapsın. Ben yine de ilk başta şöyle bakıyordum. Hala da öyle bakıyorum. Yapay zekanı çok olumsuz da bakmıyorum ama kimin elinde olduğu, İşte şey nasıl gibi, kullanıldı? neşter gibi kimin Tabii. elinde olduğuna bağlı. Sosyal medyayla Ya. gördük. Yani kalem bir ehliyet meselesi bir noktada. O yüzden riski var ama kitaplara hep ihtiyacımız İyi olacak. bakın ya kitaplara. Bence her mümküne karşı tutalım kenarda. Ne Tabii. zararı var yani. Zaman sadece 3 şeyi korur diyor kitapta. Hakikat, yazı ve aşk. Evet. Son bir sorum daha var ama. Tamam. Onu da sorayım. Bunu cevaplayayım mı? Lütfen. Aşk en zor koruduğu. Öyle söyleyeyim. Yazıyı ve hakikati. Hakikat zaten yine Yaradan'ın eseri olarak Evet. her şeyin üzerinde. Şaheseri olarak diyelim. Aşk, yazı, hani yazının böyle bir direnişi var. Yazının zamanı, hani Platon'dan bu tarafa. Daha evveli de var tabii de, hani biz antik Yunan bazında konuşursak Sokrates yazmamış. Platon Sokrates'in savunmasından başlayarak adam bilgi uğruna baldıran zehri içmek zorunda kalmış. Hani böyle bir bilginin böyle bir bedeli oldu tarih boyunca. Evet, şimdi bilgiye çok kolay erişiyoruz. Yazıyla aktarıyoruz. Aşkın ise zamanla yarışı biraz daha trajiktir. Yani kendi zamanının evladıdır. Yani sen 85'te yaşadığın bir çocukluk aşkını bugün yaşayamazsın. İmkanı ihtimali yok zaten. Veya bugün yaşanan, 2026'da yaşanan bir aşkla 1970'lerde yaşanan, 1990'larda yaşanan bile farklıdır. Ama yine de hayata değer katan bir şeydir. Hayatın devamını sağlayan bir şeydir. Türün devamını sağlayan bir şeydir. Doğru. Yani bunu ben söylemiyorum. Arthur Schopenhauer söylüyor. Aşkın metafizinde detaylı anlatıyor. Ya hem Paralipomena'da hem de irade ve tasavvur olarak dünyada da şeyi var. Bu konuda tezleri yoğundur. Fakat bunun giderek tahrip edilmeye çalışıldığını, yani aşk denilen kavramın itibarsızlaştırmaya çalışıldığını veya içinin boşaltılmaya çalışıldığını, başka pek çok kavram gibi müşahede ediyor. Özgürlük mesela. Ya özgürlüğün kontrolsüz olanı yani çok büyük bir açmazdır ve çok büyük bir risktir. Bunun gibi ben hani zamanımızda mesela yine orada ifrat tefrit oldu, açık söyleyeyim Ferda Hanım. 1970-80 arabesk ve türkü sözlerimize bakın. Aşkı böyle göklere çıkarır. Şimdi de hani türkü sözlerimizden kaynaklanmayan sosyal medya ve işte küresel güncel akımların, aktüel akımların etkisiyle, bir de ben aktüel entelektüel rekabetini hep hayatım boyu yaşadım. Onun etkisiyle artık aşkın hani itibarsızlaştırmaya çalışıldığını görüyoruz ama Her şey gibi. ama o bir biçimde kendi yolunu bulacaktır. O da bir tünelde. Çünkü dediğim gibi hayatın devamını sağlıyor. Ailenin korunması açısından elzem. Dolayısıyla bir parça aşka iadeyi itibar kendi çapımda, kendi ölçeğimde, kendi mikro gücümle yapmaya çalıştım. Çünkü ben imtihan oldum. Yalan yok. Adım Ferhat'tı yani. 50 yıl boyunca. Şimdi artık bana düşen öğrendiklerimi milletime aktarmak. Genç nesil, ben gençleri bak yani romanda bir sürü çocuğumuzun, bir sürü gencimizin hikayesi geçiyor. Çok böyle olağan ve doğal şekilde giriyorlar romanın konusunun içine. Ölmüş insanlar çok tabii. Ölmüş insanların hikayesi var. Yeni nesille. Çünkü ben... Hepsi bir şey anlatıyor ama. Evet ya ben diyorum ki bunu yarın bir gün okuduğu zaman ona bir şey öğretecek. Çünkü bizim gördüğümüzü onlar görmediler, görmeyecek. Doğru. Hiç kimsenin gördüğü hayatı görmüyor, görmeyecek ama bizim dönemimiz farklıydı. Belki de son nesliz. Y'yi de sayabiliriz. Hani 80-2000 arası doğumlular. Yaşarken hayatıma teslim olmamıştım ama yazarken teslim oldum diyor. Evet. Yazarken acı çektim ama ölüm başta olmak üzere pek çok şeyle bu kitabı yazarken barıştım diyor. Son soru. Bu kısım da çünkü önemli. Hepsini analiz edeceğim kendimce. Biz son serbest kürsü size bırakıyorum o kısmı ama şunu da bir not düşeyim. İnsan bilmiyorum doğasında var herhalde bir mucize arıyoruz hep. Mucizeyi de diyor kitapta hep gelecekte arar ama mucize görmek isteyen özgeçmişine baksın diyor. Özgeçmiş lafı pek sevilmez, sondan başlayayım. Evet. Ama hakikaten özgeçmişimiz bize nereden nereye geldiğimizi gösteren bir mucize. Yani geldiğiniz yer, çıktığınız koşullar, bütün bunlardan da bağımsız olarak hikayenizin oluşumu, karakterinizle hani yine felsefi ayrımla Kant'ın ve Schopenhauer'ın işte edinilmiş karakter ve öz karakter bağlamında kaderinizi oluşturan şey sizin mucizenizi size geçmişte gösteriyor. Oradan şöyle bir emsal verdim. 1977'de
Bir dut ağacına çıkardım. Yani o zaman daha küçüğüm ama dalları silkelerdik, dutları yerdik falan filan. İşte benim dayımın kızları, halalarım işte vesaire, onlar altta sererlerdi. Örtü. Yani işte dutların döküleceği falan. Onun buldasında dinlenirdim. 2002'de o romanımın sayfaları oldu dedim. Bak, o dut ağacı. Bu bir kurgu. Bilim kurgu kısmına da. Ama olabilirdi. Ben oradan bir kiloluk bir Oduncu Hasan'a, o zaman Adana Hürriyeti'nin, biliyorsun 01'in çekildiği yer Adana Hürriyeti. Ve yanlış diyemem tabii ki ama her şeyin çok egzajere edildiği, abartıldığı vesaire vesaire. Ben orada büyüdüm yani. Başkaları için YouTube'da izlenen bir şey. Ben orada yaşadım. Çok da anlatıldığı gibi değil. Tabii ki var ama hani olayın özü şu: ben onu orada saklasam, Oduncu Hasan'a olmak yerine belki de kitabımın sayfaları olabilirdi. Mucize biraz geriye doğru bakışla, ki kendi özgeçmişinizde mutlaka baksanız göreceksiniz. Anlattım da detayıyla, şimdi boğmayalım izleyiciyi. Kitapta okurlar. Öte yandan yaşarken savaşmak, yazarken teslim olmak. Ne yapayım? Yani yazıya da mı? Yani yaşam tabii ki hayat tabii ki bir mücadele, bir kavga. Hep kavga da değil diyorum yani. Hani bu nimetten yararlanmak, bu nimete layık olmak için mücadele de vermek zorundasınız. Yani yazarken bundan arındım. Dedim ki ben içimden çıkmaya kararlı bir cümleye sansür yapmayacağım. Elbette tabii ki gereksiz bir şey değil ama veya işte çıkmaya istekli olmayan bir şeyi zorla yapmayacağım. Teslim olma biraz bu anlamdaydı. Yazarken teslim olmak belki de yapacağım tek şey. En çok yapabileceğim şey. Diğer bir şey daha Yaşarken var. hayatıma teslim olmamıştım, yazarken teslim oldum. Bir de diğer diyor ki devamında da yazarken acı çektim, ondan Evet. zaten bahsetmiştik. Evet. Ben şöyle Ölüm- finalize edebilirim ama son cümle yine sizin olacak. Estağfurullah. Geçmez sandığımız her şeyin geçip gitmesi bugün baktığımızda zaten mucizenin ta kendisi, değil mi? Öyle bir sürü riskten, tehditten çıkarak. Son cümle şu olsun. Yani ölümle barışmak, ölüm bizim önce yakınlarımızın ölümüyle. Her bir ölümde de bir parça bizden bir şey mutlaka eksiliyor. Sırf genetik olarak değil yani. Bir de her şey kan bağı da değil. Bazı bizimle kan bağı olmayan çok sevdiklerimizin kaybı da bizi çok Elbette. etkiler. Ölüm düşüncesi bir biçimde gideceğimiz yer olduğu için ölümün bizatihi kendisi. Onunla da daha önceden kavga ediyordum Barışmak manasında lazım. söylemiyorum ama hani korkmamak lazım. Doğru. Bütün felsefenin, bütün edebiyatın, bütün hayatın bize gösterdiği hani bu bizim varoluşumuzun, bizim özümüzün bir parçası. Bir süre sonra bedenen yapacağım şey, yani o dikdörtgene karışacağım dönemi yazıyla, bu eserimde başyapıtım derken kendi eserlerim arasında başyapıtım diyorum. Asla yanlış anlaşılmak istemem. Hiçbir zaman bir yazar olarak haddi aşmadım. Zaman kararını verir ama iddialıyım Ferda Yıldırım. Yani yıllardır yazıyorum, yıllardır yazdığım için de değil. Bundan sonra da bunun devamını düşünüyorum, ikinci, üçüncü. İnşallah gelsin, İnşallah. seve seve. Çok teşekkür ederim yayın için. Çok Biz verimli teşekkür ederiz. bir röportaj Bence oldu. yani şimdi izlerken izleyici ben bu kitabı alayım diyecek, çünkü o kadar merak ettirdik ki. Şimdi onun hayatı var, konjonktür var, Evet. bir geleceğe bir tutulan projeksiyon var. Var oldu var. Alın, İnşallah okuyun. beklentileri Yüzyılın karşılar. Kehaneti. Ferhat Ünlü. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Ferhat ederim Bey. Ferda Yıldırım. Sağ olun. İzlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz. Yine yeniden görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.